Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Mart'tan da alıntı yazma. Bunu örneklerle göreceğiz. Ee, Aşağıdaki örneklerde ile metnimizde alıntının nasıl yapılacağını görelim. Burada e, tırnak içindeki kısım birebir İngilizce Mark Twain'den alınmış. Ve nasıl yazıyoruz bu alıntıyı? Büyük işareti, iki büyük işaretin arasına alıntımızı tırnak içinde yazdıktan sonra üç çizgiyi de Mark Twain yazıyoruz. Bu bir örnek, bir yazım şekli. Need'e bastığımızda bunun görüntüsü şu şekilde karşımıza çıkmakta. Şu kısım. Bu alıntıyı direkt bu kaynaktan aldık. Kaynağı açıklamalarda veriyoruz. Zaten videonun açıklamalarında. Gördüğünüz üzere alıntı iki büyüktür işareti arasına yazıldı. Akabinde bir büyüktür işaretiyle önüne 3 tane eksi işaretiyle ifadenin kime ait olduğu belirtildi. Buna benzer yaklaşık bir sonuç üreten diğer bir yöntem. Yine aynı ifade yine büyüktür işaretlerinin arasında tırnak içinde yazıldı. Sonra cite alıntılamak demek İngilizce. Şu şekilde yazılıyor. İki büyüktür, küçüktür, büyüktür işaretinin arasında alıntının yapıldığı şahıs. Sonra slash site yine büyüktür, küçüktür işaretinin arasına yazılmakta. Benzer şekilde başka bir alıntı örneği. Bu alıntı neye benziyor? Bu alıntı şu şekilde. Bakın burada 3 çizgi vardı önünde. Burada çizgi yok. Aynı zamanda yatık bir şekilde, italik bir şekilde yazılmış. Yazarın ismi, alıntının yapıldığı kaynak. Başka bir yöntem. Yine iki büyüktür işaretinin arasında ifademiz var. Tırnak içinde yazmamışız. Bu da Albert Einstein'a ait bir ifade. Burada da kaynak vermişiz. Köşeli parantez bir içinde bu alıntının nereden yapıldığına dair. Bunun görüntüsü de şu şekilde. Hemen akabinde Albert Einstein. Bunlar örnek. Bu örnekleri aslında bu örneklerin çerçevesinde siz de geliştirebilirsiniz. Burada yine aynı Mark Twain'den yapılan alıntı. Tek bir büyüktür işaretimiz mevcut ve alıntı şu şekilde ifade ettik. Deminkinin aynısı ve bir çizgi koyduk, eksi işareti koyduk. Mark Twain yazdık alıntının yapıldığı şahıs olarak. O da neye benziyor? O da şu şekilde görünüyor. Eğer kod alıntı yapmak istiyorsak, hani kodları farklı bir formatta, biçimde yazıyorduk ya. Burada düz metin kullanıyoruz. Düz metini ters tik işaretlediğimiz R kodlarını yazmak için kullandığımız ters tik işaretini kullanıyoruz. Yine iki ters tik, 3 tane ters tik işaretinin altına alıntımızı yapıp sonra ters tik işaretiyle kapatıyoruz. Yalnız bu ters tik işaretini otomatik olarak da koyabiliriz. Şurada C işaretini ekledikten sonra, yani ters tik işaretleri şöyle otomatik olarak koyabiliriz ve arasına ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. Şu şekilde. Dolayısıyla elimizde yapmamıza gerek yok. Yani klavyeyle yazmaya gerek yok ters işaretini. Bu alıntıda neye benziyor? Şuradan
Bu alıntı da şöyle bir biçimde yazılmış oluyor. Sanki kod yazar gibi. Kod da yazabilirdik araya. Bu kod çalıştırılmayacak bir kod satırı olacaktı. Ya da alıntıyı yukarıdakine benzer şekilde yazmanın bir başka yöntemi 4 tane boşluk bırakıyoruz şuraya, şu kısma. 4 tane boşlukla girintileme yapıyoruz. Girintileme yaptıktan sonra alıntımızı yazıyoruz. O da yine deminki gibi şu şekilde ne yapıyor? Gözüküyor. Bunlar birkaç alıntı yapma yöntemi. Bu dersimiz burada bitmektedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.